Sabah saat 8. Genç bir İngiliz nöbetçi, Isandlwana tepesinin eteğinde dürbününü kaldırıyor. Karşı yamaçta güneş bir şeye çarpıp parlıyor, önce fark etmiyor ama o parıltı binlerce mızrağın ucundan yansıyor. O sabah verilecek tek bir karar, o güne kadar yenilmez sanılan bir imparatorluğun efsanesini kıracaktı. Ama kimse daha bunun farkında değildi. Ocak 1879. Britanya İmparatorluğu, Güney Afrika'daki Zulu Krallığı'na savaş açmıştı. Komutan Lord Chelmsford, ordusunu 3 koldan Zululand topraklarına sürmüştü. Chelmsford büyük bir hata yaptı. Ordusunun yarısını alıp Zulu kuvvetlerini aramaya çıktı, ana kampı Isandlwana'da yeterince savunmasız bıraktı. Geride kalan kampta yaklaşık 1700 asker vardı. Komutaları Albay Henry Pullen'deydi, çoğu 24. alayın piyade eriydi, arkalarına siperi bile kurmamışlardı. Karşılarında ise farklı bir güç vardı. Kral Jetsion'un ordusu, komutan Nottingvayo Kamaole yönetiminde yaklaşık 20.000 savaşçıdan oluşuyordu. Zulu ordusu, sabaha karşı bir vadinin arkasına gizlenmişti. İngiliz keşif kolları defalarca yakınından geçti ama hiçbiri o kadar büyük bir kuvveti göremedi. Ama kimse fark etmemişti, o sabah izlenen her patika, aslında bir tuzağın kenarındaydı. Isandlwana'nın gölgesinde, İngiliz kampı çoktan kuşatılmıştı. Öğleye doğru bir İngiliz devriyesi, otlayan sığırların ardında beklenmedik bir kalabalıkla karşılaştı. Silah sesleri ilk kez o an duyuldu. Zulu savaşçıları meşhur, manda boynuzları taktiğini uyguladı. İki kanat düşmanı kıskaca alırken, merkezdeki asıl güç göğüs göğüse çarpışmaya hazırlanıyordu. İngiliz hattı geniş açık araziye dizilmişti, aralar fazlaydı. Daha da kötüsü, cephane sandıkları vidayla kapatılmıştı, açmak dakikalar alıyordu. Ama kimse şunu düşünmemişti, mühimmat tükenmeye başladığında, o birkaç dakikalık gecikme her şeyi değiştirecekti. Ateş hızı düştükçe hat inceliyordu. Öğleden sonraya doğru hat parçalandı. Sayıca 10 kata varan üstünlük karşısında disiplinli sıralar dağıldı, savaş küçük gruplara bölünen bir bozguna döndü. Teğmenler Melville ve Cogill, alayın sancağını kurtarmak için atlarına atladı. Buffalo Nehri'ne ulaştılar ama ikisi de o kıyıda hayatını kaybetti. Gün batımına kadar 1300'e yakın İngiliz ve müttefik asker hayatını kaybetmişti. Zulu tarafının kaybı da ağırdı, yaklaşık 1000 savaşçı geri dönmedi. Hayatta kalan birkaç düzine asker Buffalo Nehri'ni geçip Rorke's Drift'e kaçtı. O gece orada tarihin en bilinen savunma savaşlarından biri başlayacaktı. Haber Londra'ya ulaştığında şok yarattı. Kraliçe Victoria'nın hükümeti, dünyanın en modern ordusunun mızraklarla nasıl ezildiğini anlamaya çalışıyordu. Chelmsford, birkaç gün sonra Isandlwana'ya döndüğünde kampından geriye neredeyse hiçbir şey kalmadığını gördü. Sence bu facia teknolojinin mi, yoksa disiplin ve morali küçümsemenin mi bedeliydi?